Merhaba arkadaşlar. Canlı Dostlar Çiftliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir tavşan videosuyla karşınızdayız. Ve bugünkü videomuzun konusu, önceden söz vermiş olduğumuz gibi, salma sistem tavşan üreticiliğinde A'dan Z'ye hemen hemen bütün bilgileri sizlerle paylaşmak. Şimdi salma sistem nedir? İlk olarak bundan bahsedelim. Görmüş olduğunuz gibi salma sistemde tavşanlarımız özgürce dolaşıp gezebiliyorlar. Salma olarak doğada oldukları gibi rahat rahat gezip hareket edebiliyorlar. Bu sistemimiz salma sistemidir arkadaşlar. Salma sistemde ilk bilmemiz gereken barınak. Nasıl bir barınak yapmalıyız? Nasıl bir barınak olmalı? Öncelikle arkadaşlar yapacağımız barınağın tavşanlarımızın doğasına uygun olması lazım. Tavşanlar bildiğiniz gibi sıcağı çok fazla sevmezler. 30 derecenin üstünü kabullenemezler hatta. Bu yüzden yapacağınız barınağın ısı yalıtımı olması lazım. Isı yalıtımından kastım etrafı duvar olabilir. Üst kısmında, çatı kısmında biz şu şekilde bir şey yaptık. Kamış ve bunun üzerinde de kiremitler var arkadaşlar. Bu şekilde ısıyı engellemeye çalışıyoruz. Engellemiş oluyoruz. Sizin de yapacağınız kümesiniz veyahut da yapacağınız büyük tavşanlarımızın kalacağı yerin aynı şekilde ısıdan biraz uzak durması lazım. Isıyı engellemesi lazım. Aynı zamanda suyu engellemesi lazım. Çünkü tavşanlarımız ısıyı sevmedikleri gibi suyu da çok fazla sevmezler. Islaklığı sevmezler. Bu nedenle suyu da geçirmemesi lazım yapacağımız sistemin. Eğer yapacağınız salma sistemin altı beton ise arkadaşlar çok fazla tavşan koymayın. Çünkü kokuya maruz kalacak. Ama yeni bir yer yapacaksanız alt kısmının toprak olmasına dikkat edin. Yapacakları idrarları ve pislikleri yerde emilecektir. Ve koku olmayacaktır. Tavşanlarımızın yeri kazmaması için şu şekilde tel yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Tavşanlarımız yeri kazıp farklı yerlerden çıkabilirler. Bunu engellemek için de alt kısmına tel yaparsanız aynı şekilde tavşanlarınızın barınağı çok sağlam olacaktır ve kazıp başka yerlere gitmeyeceklerdir. Yuvalamaları engellenecektir. Sizin istediğiniz yuvalıklara yavrulayacaklardır. Şimdi barınaktan bahsettik. Tavşanlarımızı salma sisteme nasıl alıştırırız? Bundan bahsedelim arkadaşlar. Tavşanlarımız zaten doğal olarak salma sisteme uygun hayvanlardır arkadaşlar. Yani kafes sisteminden salma sisteme geçecekseniz ya da sıfırdan salma sisteme geçecekseniz 5-10 tane 20 tane tavşanı salıp salma sisteme başlayabilirsiniz. Tabii ilk başlarda kavgalar olacaktır. Yani 5-10 tane tavşan salarsanız ilk başta kavgalar olacaktır. Bunlara çok fazla önlem alamazsınız ama tavşanları yavaş yavaş birbirlerine alıştırabilirsiniz. Örnek veriyorum, kafeslerde 4-5 tane kafesi yan yana koyarak tavşanlarını salarsanız birbirlerinin kokularına alıştıktan sonra salarsanız kavga olayı en aza inmiş olacaktır. Dediğim gibi bunu yapmayıp direkt salabilirsiniz. Alanları bol olduğu sürece kavga biraz olur ama çok hepsi yeni bir ortama girdiği için hiçbiri yerini sahiplenmemiştir ve kavga olayı çok fazla olmaz. Salma sisteme yeni başlayacaksanız bütün aldığınız tavşanları tek bir yere salabilirsiniz. Benim nacizane önerim 2 dişi bir erkek olarak başlamanızdır. Kendi yavrularınızdan çoğaltmanızdır. Bu şekilde yaparsanız kavga olayı olmayacaktır. Birbirlerinin yavrularına zarar vermeyeceklerdir. Bu şekilde yapabilirsiniz. Salma sistemi tavşanlarımızı alıştırdıktan sonra da beslenmeye dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Beslenmeye nasıl dikkat ederiz? Şimdi yeni tavşan aldığınız zaman tavşanın geldiği yerde ne yediği önemli. Çünkü tavşanlar ani yem değişimlerini de çok fazla sevmezler. Geldiği yerde ne yiyorsa onu vermemiz lazım ve yavaş yavaş yiyeceklerini, yemlerini değiştirmemiz lazım. Tavşanlar kemirgen hayvanlardır. Yeşil ot, kuru ot bunları severek iştahla tüketirler. Salma sistem yapacaksanız muhakkak yeşil ot ve kuru ot, özellikle kuru otu tavsiye ediyorum.
kuru ot muhakkak bulunsun tavşanlarımızda. Çünkü kuru ot birçok tavşanlarda birçok hastalığa, birçok sıkıntıya faydalıdır. Yani tüy yuttukları zaman midesini kuru otla temizlerler. İshallerse bunu aynı şekilde kuru ot engelleyecektir. Bu yüzden kuru otu özellikle tavsiye ediyorum. Yeşil ot muhakkak verin. Çünkü doğada bunlar yeşil otla besleniyorlar. Bunu nasıl temin edebilirsiniz? Bahçenize yonca ekerek veya etraftan bulacağınız yeşilliklerle de yeşil otlarını verebilirsiniz. Aynı zamanda ek takviye olarak pelet yemler var. Onlardan verebilirsiniz. Tavuklara kullanılanlardan değil de kuzulara, buzağlara, buzağı büyütme yemi gibi pelet yemler kullanırsanız bunlar da tavşanlarımızın sistemlerine uygundur. Bunları verirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tavuklara verileni niye vermeyin diyorum. Şişkinlik yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden kuzulara ve buzağlara verilen büyütme yemleri tavşanlarımıza uygundur. Onlara verebilirsiniz. Vermiş olduğunuz kuru otları ve yeşil otları yere vermemeye çalışın arkadaşlar. Ben şu şekilde bir sistem yaptım. Yaklaşık olarak 1,5 metre genişliğinde ve 80'e 80 gibi ölçüleri var. Alt kısmı tel ve yanları tel. İki kenarı da kapalı. Üstü açık şu şekilde. Yerden 20 santim yüksekliği var. Bu şekilde bir yer yapıp siz de verebilirsiniz. Ben de aynı sistemden 2 tane var. Niye yere vermeyin diyorum arkadaşlar. Tabi yere de dökülecektir kuru ot ve yeşil ot ama yere atarsanız tavşanlarınız üzerine çıkacaktır bu yemlerin, otların ve idrarlarını yaparlar yerken. Bu nedenle koku olacaktır ve verdiğiniz otları tamamen yemeyeceklerdir. Tamamen yemedikleri için de israf olacaktır maalesef ve koku olayı olacaktır. Bu nedenle bu şekilde bir yere verirseniz tavşanlarınız hemen hemen hepsini iştahla tüketmiş olacaklar arkadaşlar. Tavşanlarımız su içerler arkadaşlar. Bu yüzden suları her zaman taze ve önlerinde olmalı. Şu an bir tane tavşanımız su içiyordu. Bakın. Su her zaman önlerinde olmalı. Çünkü bu canlılarımız susuz yaşayamazlar. Bazı yanlış bilgiler var. Aldıkları yeşillikten, vermiş olduğumuz yeşillikten su ihtiyacını karşıladığını düşünen arkadaşlarımız var ama bu öyle değildir arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak su önlerinde bulunsun. Ben şu şekilde 1 tonluk bir tankımız var ve su sistemlerini bu şekilde ayarladım. Otomatik suluk sistemleri var arkadaşlar. Şu şekilde tavşanımızı çekerek göstereyim ben size. Bu su boşaldığı zaman şu şekilde kalkıyor ve içerisine su dolduğu zaman iniyor. Bu şekilde otomatik olarak sürekli suları buraya geliyor. Su muhakkak dediğim gibi önlerinde bulunsun. Salma sisteminde diğer bir konumuz da yavrulamadır arkadaşlar. Tavşanlarımız yeri kazmasını engellediğimiz için bunlara doğalarına uygun ya da en azından rahat edebilecekleri yuvalıklar yapmamız lazım. Şu karşıdaki yuvalıklardan örnek vereyim ben size. Bunun ölçüsü genişlik ve yüksekliği 40, derinliği ise 70 santim. Ağzını şu şekilde yuvarlak bir şekilde tavşanın girebileceği kadar açtık. Özellikle ağız kısmını aşağıya yaparsanız arkadaşlar tavşanlarımız buraya yavru yaptığı zaman yuvanın önünü kapatacaklardır yerdeki toprakla. Ne kadar alt kısma yaparsanız o kadar faydalıdır, bilginiz olsun. Yuvalıklara tavşanlarımız rahatlıkla girip çıkabileceği büyüklükte olmalı. Ben 40-40-80 dedim ama dediğim gibi beslediğiniz ırka göre farklı yuvalıklarda tasarlayabilirsiniz. Büyük ırk bakıyorsanız ya da küçük ırk bakıyorsanız ona göre en boy derinliği siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tavşanın içerisine girebileceği, rahatlıkla içerisine girebileceği, içinde dönebileceği bir yuva yapmanız yeterli arkadaşlar. Ölçülerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada bir tane yuvamızın önü kapalı. Burada yavrularımız var.
Buradaki yavrularımızı da ben size göstermeye çalışayım. Evet, şurada bir tane çıktı. Görmüş olduğunuz gibi gözleri yeni açılmış. Yaklaşık olarak 2 haftalık bir yavrumuz var burada. Zaten anne tavşan yuvanın önünü biraz açık bırakmaya başlamış. Bu artık bunların yavaş yavaş çıkıp ot ve yem yemeye başladıklarını gösterir. Salma sisteme yeni başlayacak arkadaşlar, bir iki tane hayvanla başlarlarsa, bir iki tane tavşanla başlarlarsa kendi yavrularını kendileri ayırsınlar. Ve mümkün olduğu sürece çok fazla yavru olan yuvadan kendilerine yavru ayırsınlar. Yani 5 tane yavrulayan tavşanın değil de 8 tane, 9 tane, 10 tane tavşan yavrulayan tavşanın yavrusunu ayırsınlar. Ki bu şekilde elinde bulunan ırkı daha çok verimlileştirmiş olurlar. Yani çok yavrulayan annenin yavrusu da genetik olarak yine aynı şekilde çok yavrulayacaktır. Bu nedenle fazla yavrulu yuvalardan yavru ayırmaya çalışalım. Ve örnek veriyorum, 2 dişi bir erkek yaptıysanız yuvanızdan erkek yavru ayırmayın arkadaşlar. Dişi yavrularınızı ayırın. Ve daha sonrasında kan değişimi için erkeğinizi değiştirmeniz gerekecektir. Dışarıdan erkek almanız gerekecektir. Çünkü bütün hayvanlarda olduğu gibi tavşanlarımızda da kan değişimi gerekir. Yani bir erkek sürekli olarak yani 1 yıl boyunca örnek veriyorum eşleme yaptıysa kendi çocuklarıyla veya kendi kardeşleriyle eşleşmesi istenmez. Bu nedenle erkek tavşanı da dışarıdan temin edin. Dediğim gibi ayıracağınız damızlıkları muhakkak çoklu yuvalardan ayırın. Verimli bir sürünüz olmuş olur. Tavşan çok çabuk üreyen bir hayvandır arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz yuvalara yani bir iki tane tavşanınız olsa bile çok fazla yavrunuz olacak. Yani 2 ayda bir doğum yapacaktır. Salma sistemde tavşanlarınız. Her 2 ayda bir doğum yapacaktır ve ortalama 6 tane 7 tane doğum yapacaktır tavşanlarınız. Bu nedenle tavşan popülasyonunuz hızla artacaktır. Tavşanlarınız 4-6 ay arasına geldiği zaman yavru tavşanlarınız, onlar da tekrar doğum yapmaya başlayacaktır. Eşleşmeye başlayacaklardır. Bu nedenle popülasyonunuz hızla artacaktır. Şurada bir tane yavru gördüm. Onu size göstermek istiyorum. Evet. Şurada aslanbaş bir yavrumuz var. Irk belirlerken de arkadaşlar Lop'la Kaliforniya'yı ya da aslanbaşı ya da yerliyi aynı yere atmayın. Ya bunun içinde farklı farklı ırklar besleyecekseniz, tek ırk değil de birkaç tane ırk besleyecekseniz yine aynı şekilde burayı bölebilirsiniz. Yapmış olduğunuz yuvalıkları bölebilirsiniz. Ya da bizim gibi şu şekilde sistemler yapabilirsiniz. Bu sistemler de aynı şekilde salma sistemleri arkadaşlar. Yani kafes salma sistemi diyelim. Normal salma sistemden biraz daha küçük alanları. Ama kafes sistemindeki gibi her kafeste tek tavşan yok. Burada 8-10 tane tavşanımız bir arada gezinebiliyor. Bu arada her metrekareye bir tane tavşan düşecek şekilde düşünün. Yani 10 metrekare alanınız varsa 10 tane tavşan atın. 10 dişi bir erkek şeklinde. Alan büyüdükçe bu sayıyı artırabilirsiniz. 70-80 metrekare yere 100-110 tane tavşan atabilirsiniz. Ama kafa hesabı olarak metrekareye bir tavşan küçük alanlarda. 10 metre kadar olan alanlarda metrekareye bir tavşan düşecek şekilde hesaplayın. Az önce söylemiş olduğum gibi salma sistemde 10 dişiye bir erkek tavşan yetecektir arkadaşlar. Özellikle erkeğiniz verimli bir erkekse, şu görmüş olduğunuz iri ve verimli bir erkeğimiz. Yani erkeğiniz damızlık vasıflarında ise, verimli bir erkekse 10 dişiye bir erkek rahat rahat yetecektir. Siz de sisteminizi kurarken ya da damızlık ayırırken 10 dişi tavşana bir erkek tavşan olarak
salma sisteminde ayarlayabilirsiniz. Az önce de söylemiş olduğum gibi popülasyonu hızla artıyor arkadaşlar bu tavşanların. Ne yapacağız bu tavşanları? Şimdi pazarlamasından da bahsedelim sizlere. Tavşanlar pazarlaması çok kolay arkadaşlar. Yani kanatlı türü de yapıyorum ben. Birçok hayvan yapıyorum, üretiyorum. Tavşan hemen hemen pazarlaması en kolay hayvanlardan biri. Nasıl kolay? Müşterisi sürekli hazır zaten. Yani sürekli yeni müşteri bulmuyorsunuz. İlk öncelikli olarak 1-2 tane pet shop'la anlaşın. Yeni başlayacak arkadaşlar. 1-2 tane pet shop'la anlaşın. Ve buralara yeni çıkan yavrularınızı düzenli olarak verin. Zaten diğer müşteriler size ulaşacaktır muhakkak. Pet shop üzerinden diğer pet shop'larla ulaşacaklardır sizlere. Dediğim gibi birkaç tane pet shop'la görüşün ve buralara düzenli yavru verdiğiniz zaman yeni müşterileriniz olacaktır. Elinizdeki tavşan adedine göre pet shop'lara anlaşıp sahiplendirme yapabilirsiniz, satışını yapabilirsiniz. Dediğim bu bahsettiğim olaylar yalnız yerli ırkı, cüce ırkı, lob ırkı, Kaliforniya ırkı gibi, aslanbaş ırkı gibi pet shop'ların satabildiği tavşanlar için geçerli. Etlik ırkı için ben konuşmuyorum. Bu videoda da aynı şekilde bahsettiğim her şey yavru tavşan vermek isteyen arkadaşlarımız için. Etlik ırkı için bahsetmiyorum. Etlik ırkının çünkü bakımı, beslenmesi biraz daha farklıdır. Benim bahsetmiş olduğum yavru tavşan vermek isteyen arkadaşlar için. Pazarlamasını da bu şekilde yapabilirsiniz yavru tavşanlarınızı. Bir de hastalıklarından bahsedelim arkadaşlar. Tabii tavşan hastalıkları var mıdır? Vardır. Çok dayanıklı bir hayvan aslında tavşanlar ama ister istemez bunların da hastalıkları var arkadaşlar. Şimdi hastalıkları çok ayrıntılı ve çok fazla hastalıkları var. Bunları bu videoda bahsedersek videomuz çok uzun olacak. Videomuzu çok fazla uzatmamak, sizleri sıkmamak adına istiyorum. O yüzden hastalıklarından kısaca bahsedelim. Şimdi arkadaşlar hastalıklarının en önemli tedavisi, öncelikle onu söyleyeyim, hastalığa bulaştırmamaktır. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte dediğim gibi arkadaşlar, tavşanlarınızın altı ıslak olmazsa, tavşanlarınız çok fazla sıcağa ya da çok fazla soğuğa maruz kalmazlarsa, yedikleri besinler çürük değilse veya her gün şekerli gıda vermiyorsanız, çünkü tavşanlar şeker çok fazla yedikleri zaman vücutlarında biriktirirler ve hastalanırlar. Yani düzenli beslediğiniz takdirde, taze temiz su önlerinde olduğu takdirde, kolay kuru ot önlerinde olduğu takdirde kolay tavşanlarınız hastalanmayacaktır. Bu da aslında dediğim gibi en önemli tedavi yöntemi hastalandırmamak. Siz bunu yaptığınız sürece tavşanlarınız hastalanmayacaktır. Yine tabii ki birçok hastalığı var tavşanlarımızın. Midelerinde tüy biriktirme, mantar hastalığı gibi hastalıklar var tavşanlarda. Onları ayrıntılı olarak bu videoda işlemeyeceğim. Ama güzel beslendikleri takdirde kolay hastalanmayacaktır. Çünkü çok dayanıklı hayvanlardır tavşanlar. Dediğim gibi farklı ırkları da farklı yerlerde besleyebilirsiniz. Yerli ırkıyla diğer ırkları bir arada beslemenizi önermem. Çünkü çıkan yavrular farklı olacaktır, kırma olacaktır. O yüzden her ırkı kendi cinsiyle beraber beslemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, söz vermiş olduğumuz gibi hemen hemen A'dan Z'ye bütün bilgilerden bahsettik salma tavşancılıkla ilgili. Bahsetmediğimiz konular olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Eksik gördüğünüz konu olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yine ayrıntılı olarak sizlere bilgilendirmeye çalışacağım.
Videomuz uzun bir video oldu ama içeriği çok canlı oldu arkadaşlar. Birçok konudan sizlere bahsettik. O yüzden içeriği çok bilgi dolu, güzel bir video oldu. Sizlere son olarak bir de yeni yavruları gösterelim. Evet, bunlar da hemen hemen bir haftalık, daha gözleri açılmamış yavrular. İlk doğduğu zaman tüysüz oluyor arkadaşlar yavrularımız. Daha sonra zamanla tüyleri çıkıyor ve gözleri açılıyor. Yavruları çok fazla elinize almanızı tavsiye etmem. Özellikle yeni tavşan aldıysanız ve tavşan size alışık değilse, sizin kokunuzu bilmiyorsa çok fazla elinize almanızı tavsiye etmem yavruları. Kıskanç annelerimiz olabilir, yavrularına bakmayabilir. Ben buradaki tavşanlarımın hepsi hemen hemen kardeş ya da kendi üretimim olduğu için hepsi beni biliyor, benim kokumu biliyor ve onlara zarar vermeyeceğimi biliyorlar. Her sürekli yavrularını kontrol ediyorum ve hiçbir zamanda yavru bakmama olayları hemen hemen olmuyor. O yüzden siz yeni aldığınız tavşanı sizi tanıyana kadar, sahiplenene kadar yuvalara el değmemeye çalışın. Kıskançlık yapıp yavrularına bakmamazlık yapmasınlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.